Ünlülerle dolu bir ada sanıldığından çok daha korkunç olabilir mi? Onlarca insan kirli zevkleri için ne kadar ileri gitmiş olabilir? Bahsedildiği gibi tüm insanlar gerçekten sapık zevklere sahip insanlar mı? Yoksa olan biten her şey komplo teorileri ve karalama kampanyalarından mı ibaret? St. James adasındaki malikanede kayda alınan ve çoğunluğu cinsel istismar görüntüleri içeren 3000'den fazla kaset. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kevin Spacey, ilk olarak 2002 yılında Clinton Vakfı'nın Afrika'daki AIDS proje alanlarına düzenlediği bir gezide Epstein'ın uçağı olan Lolita Express'te yer aldı. Spacey zaten hali hazırda 2019 yılında cinsel saldırıyla suçlanmış birisiydi. Üstelik davacı Spacey'e karşı açmış olduğu davayı geri çektikten hemen sonra ölü bulundu. Ekim 2022'de Spacey başka bir cinsel saldırı davasıyla karşı karşıya kaldı. Bu davada ona Epstein'ın uçağında olup olmadığı sorulduğunda ise birden fazla kez uçağa bindiğini doğruladı. Prens Andrew, York Dükü ilk olarak Ghislaine Maxwell aracılığıyla 90'lı yıllarda Epstein'le tanıştırıldı. Eşi Sarah Ferguson dahil kraliyetin önde gelen pek çok isminin Epstein'ın uçağıyla beraber yolculuklar yaptığı Epstein'ın kayıt defterlerinde yer alıyor. Üstelik Prens Andrew bir röportajda Epstein'le olan dostluğunun kendisine fırsatlar getirdiğini söylüyor. Bill Clinton, Clinton'ın sözcüsü Angel Urania eski başkanın Epstein'ın uçağıyla Avrupa, Asya ve Afrika'ya seyahatler yaptığını doğruluyor. Bu seyahatlerin birçoğunda Clinton'ın kendi personelleri ve gizli servis ajanlarının olduğu da kabul ediliyor. Clinton her ne kadar reddetse de Virginia Giuffre kendisinin St. James adasına sık sık geldiğini söylüyor. Clinton ayrıca Epstein'le sıkı dostluğunun olduğunu geçmişte pek çok kez dile getirmiş birisi. Epstein için hem son derece başarılı bir finansör hem de keskin bir küresel pazar anlayışına sahip ve 21. yüzyıl bilimi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan kararlı bir hayırsever diye bahsediyor. Jeffrey Epstein'ın o kadar mülkü olmasına rağmen bir ada neden bu kadar önemli? Gerçekten o adada neler döndü? Jeffrey Epstein, başarılı bir finans danışmanı olarak başladığı kariyerini çocuk istismarcısı olarak sonlandıran ve bugün hala ABD ve dünyada yaptığı pisliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran kişi. Sahip olduğu mülklerinde zengin ve elit dostlarına sağladığı imkanlarla bilinen, çocuk kaçakçılığından ve fuhuşundan yıllarca yargılanan birisi. Epstein davalarla birlikte gözden düşmüş olsa da tüm bunlar olmadan önce oldukça lüks bir yaşam sürüyordu. Kendisi ve dostları için çeşitli vaatlerle kandırdığı genç kızları sahip olduğu adaya getiriyor ve onlara bu adada defalarca kez cinsel tacizde bulunuyordu. Adaya yolculuğunu ise Lolita Express adını verdiği Boeing 727 tipi bu uçakla gerçekleştiriyordu. Uçak dışarıdan bakıldığında hemen hemen her uçağın sahip olduğu bir görünüme sahip olsa da iç dizaynı Epstein ve arkadaşlarının sapıkça zevkleri için özel olarak tasarlanmıştı. Misafirlerin rahat bir uçuş deneyimi yaşaması için özel olarak tasarlanan koltuklardan, uçak sırasında cinsel ilişkiye girmek isteyenler için bulunan yataklara kadar bir nevi Epstein'ın havadaki evi konumunda bulunuyordu. Yaşları 14 ile 18 arasında değişen onlarca genç kız, Epstein'ın iş bitiricisi ve sevgilisi olan Ghislaine Maxwell tarafından bu uçakla adaya sürükleniyordu. Hatta bazen misafirlerin isteği doğrultusunda uçakta defalarca kez cinsel istismara uğradıkları da oluyordu. Tüm bu tacizler sırasında Maxwell onların her daim yanında olarak ilişki sırasında bile onlara tehditler savurmaya devam ediyordu. Epstein uçağı 20 yıl aşkın aktif kullandıktan sonra 2019 yılında yargılanma süreci ileri bir boyuta geçmeden hemen önce uçaktan kurtulmayı başardı. Uçağın içini ve aynı zamanda kayıtlı bilgilerini silerek kendisine karşı mahkemede kullanılmasının önüne geçmek istedi. Her ne kadar bunun için yoğun bir çaba ortaya koymuş olsa da mahkemede ifade veren tanıklar sayesinde uçağa ve bilgilerine erişildi. FBI'ın gerçekleştirdiği operasyon doğrultusunda uçak Brunswick Golden Isles Havalimanı'nda terk edilmiş halde bulundu ve Epstein dahil birçok kişinin reddettiği ada yolculukları da tescilli bir hal aldı. Jeffrey Epstein yalnızca çocuk fuhuşu ve cinsel istismardan çok daha fazlasına sahip birisiydi. Öyle ki kendisinin New Mexico'da bulunan özel mülkünde 20 kadını alıkoyarak özel yöntemlerle hamile bırakıp insan ırkını geliştirmeye yönelik oldukça sadist bir projesi de vardı ve bu projesine destek sağlayan çeşitli yakın dostları da bulunuyordu. Üstelik Epstein için ortaya atılan istihbarat ajanı iddialarını ne kendisi ne de İsrailli yetkililer hiçbir zaman tam anlamıyla yalanlamadı. 2020 yılı
yılında RT International'a röportaj veren eski bir İsrail istihbaratçısı Ari Ben Menash, Ghislaine Maxwell'ın babası olan Robert Maxwell'ın ve Jeffrey Epstein'in yapmış oldukları bu cinsel istismar olaylarını Mossad'a bilgi toplamak amacıyla yaptıklarını söyledi. Ortaya attığı bu söylemi daha da ileri götüren Menash, devletlerin üst kademelerinde görev alan liderlerin kirli zevklerini karşılayarak onları kayıt altına alıp İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a ilettiği ve Mossad'ın da bu kayıtlarla şantajlar yaparak dünya siyasetinde söz sahibi olduğunu dile getirdi. Epstein'ın hemen her ünlü isimle bilinen garip bir arkadaşlığı vardı. Ama bunlardan en dikkat çekeni birçok fotoğrafta ve belgede adı geçen Stephen Hawking. Hawking'in Epstein'ın St. James adasında düzenlediği bir partide çekilen görüntüleri onun da adının dosyalarda yer almasına yol açtı. Ama yalnızca bir fotoğraf için adı bu konularda yer almıyordu. 2015 yılında Ghislaine Maxwell'dan Epstein'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle davacı olan Virginia Giuffre'nin mahkemede verdiği ifadeler sonrasında olaylar daha da karmaşık bir hal aldı. Virginia, Hawking'in adada yalnızca parti için bulunmadığını, aynı zamanda kendisinin ilişkiye girmekten çok grup ilişkilerini izlemeyi sevdiğini söyledi. Hawking'in adı davalara karıştıktan sonra ise Epstein, Maxwell'a mail atarak ortaya attıkları bu iddiayı yalanlamaları için Virginia'nın ailesi ve arkadaşlarına para teklif etmesini istedi. Ancak Virginia ifadesinden vazgeçmeyi reddetti. Virginia, olayların asıl merkezi olarak gördüğü o adanın artık sakladığı her şeyi ortaya dökmesini istiyordu. 98 yılında Jeffrey Epstein ileride birçok kişinin 75 dönümlük cennet, birçok kişinin de pedofili adası diyeceği Little St. James adasını satın aldı. Adada bulunan büyük malikanesinde çalışan 70 kişi mevcuttu. Bahçıvanlardan aşçılara adanın neredeyse her bölgesiyle ilgilenmesi için görevli biri muhakkak her zaman hazırdı. İşe aldığı her insana kendisinin özel olarak hazırladığı gizlilik anlaşmasını imzalatıyor ve adada ağırlanan misafirlerle hizmet dışında başka hiçbir şekilde muhatap olunmasını istemiyordu. Hizmetçilerinin ifade ettiğine göre ise adada bulunduğu birkaç günlük süre içerisinde yanında hep genç kızlar getiriyor ve onlarla vakit geçiriyordu. Getirdiği genç kızlar bazen 18 yaşlarında, bazense çok daha küçük yaşlarda olabiliyordu. Adaya ulaşımın yalnızca helikopter ya da tekne aracılığıyla olması alıkonan genç kızların adayı yalnız başına terk edememelerinin de en büyük etkenlerinden biri konumundaydı. Epstein adaya getirdiği her kızın pasaportuna ve kimliğine el koyuyor. Ardından kızları Maxwell'a teslim ederek gelecek olan misafirler için hazırlamasını istiyordu. Bu bazen verilen büyük bir parti, bazense birkaç gizli kaçamak olabiliyordu. Virginia'da adada bulunduğu dönemde bunlara fazlasıyla şahit olmuştu. Bazen ünlüler geliyor, bazen kraliyet ailesi üyeleri ağırlanıyor, bazense hiç beklenmedik şekilde bilim adamları adada misafir ediliyordu. Onlar misafir edilmeden günler öncesinde malikanede hazırlıklar başlıyor ve Ghislaine Maxwell kızları misafirlere hazırlıyordu. Adada büyük bir malikanenin dışında daha da dikkat çeken bir yer vardı. Adanın bir ucunda bulunan bu yer FBI kayıtlarında müzik odası olarak geçse de çoğu kişiye göre burası cinsel ritüellerin gerçekleştirildiği bir tapınaktı. Kapısının önünde ve çatısında bulunan garip heykeller, mavi beyaz boyası ve kapısının yalnızca dışarıdan kilitlenebilir bir yapısının olması, onunla ilgili birçok teorinin de ortaya atılmasında büyük bir pay sahibi oldu. Tapınağın görünen bu kısmı yalnızca yüzey kısımda kalan taraf. Net olarak doğrulanmamış olsa da tapınağın merdivenlerle inilebilen bir tünelinin olduğu ve bu tünelin altında bulunan gizli bir odada cinsel ritüellerin gerçekleştiği söyleniyor. Bu söylemler her ne kadar FBI tarafından doğrulanmasa da aksi bir durum olduğu da dile getirilmedi. Bahsedilen dosyalarda cinsel tacize uğradığı söylenen bir de Türk bir kadın bulunuyor. Jane Doe takma adıyla bilinen Banu Küçükköylü. 91 yılında Türkiye'de güzellik yarışmasına katıldıktan sonra Amerika'ya giderek orada emlak danışmanlığı yaptığı ve Epstein'le tanışarak onun için kiralık mülkler tahsis ettiği belirtiliyor. Epstein'le iş ilişkisi ilerleyerek onun için çalışmaya başladığında Epstein'in kendisine defalarca kez cinsel istismarda bulunduğu ve pasaportunu elinden alarak sınır dışı edilmekle tehdit edildiği de yer alıyor. Epstein'in kendisini birçok bürokrata pazarladığı, hatta kendisini bakire olarak gösterebilmesi için bir dizi ameliyata soktuğu da konuşuluyor. Ancak bu anlatılanlar tamamıyla gerçek dışı bir olay. Öncelikle Jane ve Jack Doe isimleri ABD'de tanıkların kendini gizlemesi için mahkeme tarafından verilen bir isim.
Ayrıca konuda bahsi geçen 91 yılı güzellik yarışmasına katılan Banu Küçükköylü, yakın zamanda adı davayla anıldığı sırada kendisine ulaşanlara durumu açıkça söyleyerek isim karışıklığı olduğunu dile getiren birisi. İnternette yer alan haberlerse yalnızca etkileşim kasabilmek adına uydurulan bir dizi yapay zeka senaryosundan başka bir şey değil. Tam anlamıyla listede kimlerin olduğu ve nelere karıştığı hala daha kesin sonuçlanmış bir durum değil. Listede adı geçen herkes adada bulunduğu için değil, Jeffrey Epstein'la yan yana görüntülendiği için de listede yer alıyor. İlerleyen günlerde olayların nasıl ilerleyeceği, olayın içinde kimlerin yer aldığı veya almadığı daha da büyük bir netlik kazanacaktır.